Ben bu arabayı seçiyorum. Çok heyecanlı. Hello, welcome to Syria. Şimdi devamlı Türkçe bilen insanlar geliyor, selam veriyor, konuşuyorlar. Şimdi bizim gruptakiler daha işte Türkçe biliyorlar diye seviniyorlar. Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Şam turum tüm hızıyla devam ediyor. Bugün çarşı pazar gezeceğiz. Çarşı pazarlarda neler var? Şu an Şam ne durumda? Size bunları göstermeye çalışacağım. Şimdi kahvaltıya indim. Kahvaltımızı yapalım, sonra yola çıkacağız. Şimdi kahvaltım geldi. Bu otelde kahvaltı böyle kişiye özel hazırlanıyor. Suriye kahvaltısı olarak geçiyor bu. Size bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda yediğim en iyi humuslar Suriye ve Lübnan'daydı. Tabii Hataylıların elinden daha humus yemedim. Ama bu konuda Lübnan, Suriye çok iyi. Nasıl biliyor musunuz? Tat bütün geliyor. Ayrı ayrı tat almıyorsunuz. Birçok yerde tahini iyi tutturamıyorlar. Siz tahin tadı alıyorsunuz. Burada asla öyle değil. Bu kaldığımız otelde de humuslar çok iyiydi. Şimdi her yaptığımız kahvaltıyı göstermiyorum. Dedim bunu da göstermiş olayım. Şimdi kahvaltı yaptık, gidiyoruz. Arkamda gördüğünüz lüks araçlara bakın. Şu an Suriye'de bütün oteller iş adamlarıyla dolu. Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, Türkiye'den, oradan buradan iş adamları buraya geliyor. Buraya ne yatırım yapabiliriz diye bakıyorlar. Şu an artık Suriye inşa edilecek. İnşallah tekrar bir kaos çıkmazsa. Suriye için, Suriye halkı için inşallah en güzel şey neyse o olsun. Selahaddin Eyyubi'nin buraya girişini temsil eden bir heykel var. Selahaddin Eyyubi buradan Kudüs fethi için çıkmış ve buraya da Babül Kudüs deniyormuş, Kudüs kapısı. Şam'da hükümdarlığının ardına ordusunu çekip yola çıktığı zaman Kudüs kapıdan nereye gidecek? Yeryüzünün en kutsal şehirlerinden olan işgal altında 88 yıldır ciddi bir zulüm gören ve Müslümanların adeta bütün imkanlarının tükendiği, bütün moralinin bozulduğu ve en büyük beklentilerle Kudüs'ün kurtulduğunu beklediği günlerde İslam birliğini sağlayarak Selahaddin Eyyubi buradan gidip Kudüs şehrini 2 Ekim 1187 günlerden Cuma ve bir Miraç Kandili günü fethedecek. Selahaddin'in şehridir aslında. 3 şehir vardır. 3 şehir için Selahaddin çok önemlidir. Mısır'a gittiğiniz zaman Salahaddin Kalesi vardır Kahire'de. Kudüs'e geldiğiniz zaman yine Salahaddin'in. Şuradan Kudüs'e gelenler benimle varsa bu kale surlarını gördüğü zaman sanki şu an Kudüs'ün önündeyiz. Kudüs surlarının önündeyiz gibi bir his verir değil mi? Aynıdır. Yüksekliği de aynıdır ve taşlar da aynıdır. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen bunu hepiniz kaydedin ve unutmayın. Kudüs'te de bu böyledir. Şam'da da bu böyledir. Bu surlar Mimar Sinan tarafından onarılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın rüyasına bir gün 3 tane aslan girer. Bu rivayettir. Kanuni Sultan Süleyman kalkıp rüyasını yorumlatınca rüya tabircileri der ki bu aslanların geliş hikmeti 3 önemli şehirdir. 3 önemli şehrin duvarları, surları ve içi harabe bir haldedir. Memlüklülerden Yavuz Sultan Selim kimdir? Kanuni'nin babası. Yavuz Sultan Selim Memlüklerden bu şehirleri alınca bu şehir harap olmuş durumda. Kudüs harap olmuş durumda ve der ki senin görevin buraları yaptırmak. Kanuni Sultan Süleyman döneminin en önemli mimarı kim? Sinan. Mimar Sinan'ı görevlendirir. Hatta Mimar Sinan bir mimar olmanın yanında aynı zamanda bir validir. Aynı zamanda kaptanı deryadır. Aynı zamanda devlet işlerinde önemli yetkilere sahip biridir. Mimar Sinan bu bölgelere gelerek bu surları yeniden inşa eder ve güçlendirir. O yüzden Suriye'de, Kudüs'te, bu coğrafyalarda gezdiğiniz zaman buranın halkı şunu der: elinizi şu duvarlara vurun. Bu duvarlar sizi konuşacak, taşlar dile gelecek. Mecazen söylerler çünkü derler ki bu taşları birbirinin üstüne koyanlar kimdi? Sizin dedelerinizdi. Bu taşlar sizin dedelerinizin elleriyle yükseldi ve günümüze geldi. Bakın, eski Suriye bayraklarının sembolü hala duruyor. Yenisi 3 kırmızı yıldız, eskisi 2 yeşil yıldızdı ve burada duruyor. Şükran. Şimdi Hazreti Rugaye'nin türbesine geldik.
İlk geldiğimizde kapalıydı, şimdi geldik. Hazreti Rugayye, Hazreti Hüseyin'in küçük kızı. Kerbela vakası yaşanınca Hazreti Hüseyin'in mübarek başını şehirde gezdiriyorlar ve Rugayye çok acıkıyor. Ona yemek getirdiklerini söylüyorlar ve babasının mübarek başını tepsiye koyuyorlar ve küçücük kızına sunuyorlar ve Hazreti Rugayye üzüntüden ölüyor. Yani biliyorsunuz Kerbela'ya gittim. Hatta Lübnan, Baalbek'te Hazreti Hüseyin'in mübarek başının konulduğu, yani Şam'a getirirken orada koydukları taş vardı. Ve şimdi de burada Hazreti Rugayye'nin türbesine geldim. Biraz anlatmakta zorlanıyorum. Siz ayrıntıları merak ediyorsanız açıp okuyabilirsiniz. Ben Instagram'da Hazreti Zeynep'in türbesini paylaştığımda benim Caferi takipçilerim çok şaşırdılar. Biz orayı talan ettiklerini düşünüyorduk ama duruyor dediler. Ben de dedim ki medyaya fazla güvenmeyin. Tüm ihtişamıyla Hazreti Zeynep'in türbesi duruyor ve Hazreti Rugayye'nin türbesi de aynı şekilde kusursuz bir şekilde, hiçbir şekilde harap edilmemiş duruyor ve girişleri de çok rahattı. Hiçbir zorluk yaşamadık. Bu mimariler genelde bu şekilde, biliyorsunuz. Bu İran'da da böyleydi, Irak'ta da böyleydi. Aynı şekilde Suriye'deki Hazreti Zeynep ve Rugayye'nin türbesi de böyle. Mesela normalde bu türbelere asla kamera sokmazlar, izin vermezler ama ben buralara kamerayla çok rahat girdim. Yani kimse bana kamerayla giremezsin ya da çekim yapamazsın demedi. Ve açık açık herkes de gördü elimdeki kamerayı. Burada bir görevli abla var, çok tatlı. Bana dedi ki İstanbul'dan mı geldiniz? Yok dedim, ben Antalya'dan geldim. Sonra dedi ki dedi anlamadım, bilmiyorum demek ne demek diye sordu. Sonrasında birkaç tane benden Türkçe kelime öğrendi. Çok tatlı birisi, burada çalışıyor. Şimdi ona kamerayı tutmuyorum, belki rahatsız olur. Sağ olun. Çekebilir miyim? Allah kabul inşallah diyoruz. Sağ olun. Şükran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok tatlı maşallah. Meşet'te de bu halılardan var. Bunlar İran'dan geliyor. Bu da benim termekari seccadem. Bu ipek. Bu seccadenin manevi değerini yükseltiyorum. Bununla gittiğim yerlerde namaz kılıyorum ve not alıyorum. Çocuklarıma bir manevi hediye olarak bırakmak istiyorum. Onlar da nesilden nesile aktarsın. Evet, ben böyle bir şey almak istiyorum. Alışveriş yapınca alırız. Çoktan. Çok eskiden. Şimdi abi tekrar konuşuyoruz. Bu eski Şam evleri bildin değil mi? Burası Azam Sarayı. Hayır buna diyelim. Azam Sarayı, evet. Gittiğiniz zaman böyle bir alanla karşılaşırsınız. Konya'dan buraya gelen Azamzadeler. Konya'dan gelen Azamzade ailesi bu konağı buraya yaptırıyor zamanında ve varlıklı bir aile. Aynı zamanda sadece kendilerine saray yaptırmıyorlar. Buraya hamamlar yaptırıyorlar. Sonra surları restore ettiriyorlar. Birçok hizmetleri varmış. Çok acıdır, öyledir. Nedir efendim? Bakın şimdi hepimiz... Bakın Suriye mimarisinde de bazalt taşları var. Bu siyah gördükleriniz bazalt taş. Müthiş işlemeleri olan koltuklar. Bakın sedef işlemesi, yakınlaşamıyorum ama şöyle göstereceğim. Bu koltukların, işlemelerin patenti Şam'a ait. Lübnan, Ürdün, Şam'dan almış aslında. Ve bir evde bu varsa o ev, yani
o evin halkı zengin olduğu anlamına geliyormuş. Burası müzik odası. Saraya hizmetçi alacakları zaman müzik aleti çalıp çalmadığı soruluyormuş. Eğer çalıyorsa alınıyormuş. Burada kadınlar da böyle sıra gecesi gibi eğleniyorlarmış. Burada böyle müzik aletlerini sergiliyorlar. Burası da gelin odasıymış. Bakın gelinin çeyizleri Osmanlı kültüründeki çeyiz geleneği. Bunlar kokuluk. Gelinin kokuları bunların içinde oluyormuş. Çok büyük bunlar. Burada da bir tane havuz var. Burada devamlı su akıyor. Hem dışarı ses çıkmasın diye sular açık oluyor hem de havayı temizlemek için ve suyun bir de sakinleştirici özelliği var. Bu sebeple. Osmanlı zamanında Kabe'nin örtüleri Bursa'da, Şam'da ve Kahire'de dikiliyormuş. Toplanıp o şekilde Kabe'ye götürülüyormuş ve şuradaki sandığa koyulup o şekilde bakın şöyle Kabe'ye doğru götürülüyormuş. Burada Kur'an ayetlerinin yazıldığı pirinçler var. Şurada bu yumurta değil mi? Yumurtaya yazılmış. Şurada minik Kur'anlar var. Osmanlı sancaklarında mutlaka Kur'an asılırmış başına. Ve buradaki detay da Asımzadeler Konya'dan geldiğini söylemiştim. Onlar Mevlevi ve Semazen de sarayda bulunduruyorlarmış. Burada çeyiz sandıkları var. Burası da sarayın hamamı. Yine bakın şu ince sedef işlemeleri bak. Ne kadar güzel. Bu erkekler yeri. Heykelleri kim yaptı acaba? Bu da Azımzadelerin büyük toplanma odası. Azımzadelerin son üyesi. Azım soyadında da hala bu aile varlığını sürdürüyormuş ve burada zengin bir aileymiş. Aynı Türkiye'deki Sabancılar gibi düşünün. Öyle zenginlermiş. Şimdi Esad Paşa Hanı'na geldik. Suriye'nin en güzel hanı. Bu han Osmanlı zamanında yaptırılıyor. Bu hana gelen tüccarlar dini inancı gözetmeksizin burada 3 gün ücretsiz konaklayabiliyorlar ki şehrin ekonomisi yükselsin. Böyle ince düşünceleri varmış tüccarlar için. Bakın bir kuyumcu ama birkaç tane yüzükten başka satacak hiçbir şey yok. Çünkü ülkenin ekonomisi çok kötü. Alabilecek insan sayısı çok az. Burada satılan baharatlar bile, buradaki baharatlar en kalitesiz baharatlar. Çünkü kaliteli baharat alma imkanları yok. Öyle bir maddi güçte değiller. Şu an buraya iş adamları akın etmiş durumda. Her yerde iş adamlarını görüyorum. Ama her yerde. Şimdi Emevi Camii'ne geldik. Bugün Cuma. Cuma namazına geldik. Kadınlar girişi arkadandı. Arkadan dolandık. Cuma'ya Emevi Camii'ne geldik. Kadın tarafı tamamen doluyken erkek tarafı tam dolmadı. Şam'a özgü ezan makamı var. Burada bu şekilde okunuyor Emevi Camii'nde. Bir müezzin ilk okuyor, peşine birkaç tane müezzin grup şeklinde tekrar ediyor. Bir dönem bu ezan okunmuyordu, şimdi tekrar başlamış. Etkileyici bir ezan, ilk defa böyle bir ezan duydum.
Ezan nasıl okunuyorsa namaz da öyle kıldırılıyor. Şuradan geçeyim. Hatta arada elektrik gidiyor. İmamın sesi kesiliyor. Grup şeklinde müezzinler toplu olduğu için sesleri daha çok çıkıyor. Oradan duyuyoruz. Yoksa imamın sesi kesiliyor yani. Arada gidiyor. انت برا يعني تستاخر. Hoş geldiniz. Şimdi devamlı Türkçe bilen insanlar geliyor, selam veriyor, konuşuyorlar. Şimdi bizim gruptakiler daha işte Türkçe biliyorlar diye seviniyorlar. Rehberimiz de diyor ki buradaki insanların çoğu zaten Türkçe biliyor. çok anormal bir durumda değil. O kişiye soruyor, diyor ki ey Ebu Hasan diyor. Ebu Hasan kimdir? Hasan'ın babası kimdir? Hazreti Ali. Ey Ebu Hasan diyor, sen ne dersin? Hazreti Ali kendine yakışır, ilmine yakışır, cesaretine yakışır bir şey diyor. Herkes yok gitme derken Hazreti Hasan'ın, Hüseyin'in babası Hazreti Ali diyor ki git ey Ömer, git ki kıyamete kadar insanlar senin adaletini, senin dürüstlüğünü unutmaz. Tabi Hazreti Ömer küçük bir yanına askeri grup alıyor ve bir deve hazırlatıyor. Deveye biniyor. Deveyi de çeken görevliyle beraber bir saat hesaplaması yapıyor. Diyor ki 3 saat sen çekeceksin, 3 saat ben çekeceğim. Ve Kudüs'e geldikleri zaman Cebel-i Mükebber vardır, Tekbir Tepesi. Hazreti Ömer o tepeye deveyle geldiği zaman tahmin edin deveyi çeken kişi kim? İslam halifesi Hazreti Ömer. Hazreti Ömer deveyi çekiyor. Rahip Sofronius şaşırıyor. Diyor ki ya bizi kandırdılar herhalde. İslam'ın halifesi devenin üstündeki kişi olamaz çünkü bu çok genç. Diyorlar ki deveyi çeken kişidir İslam'ın halifesi. Çünkü şu anda saat onun saatidir. Deveyi çeken yorulmasın. Birlikte değişimli ve dönüşümlü çeksinler diye rahip şaşırıyor. Ebu Ubeyd İbn Cerrah diyor ki ey Ömer diyor, öyle bir kutlama yapalım ki Kudüs'ün sokaklarında sen girdiğin zaman herkes desin ki Ömer geldi. Diyor ki Allah bizi İslam'la şereflendirmiş, bundan daha büyük bir kutlama olamaz. Kutlama istemiyorum ve Kudüs'ü alayım. İnşallah biz de Kudüs'ü alacağız. Şimdi yemekhaneye bir restorana geldik. Dayanako. Ben 2 öğün yemeğe alıştığım için Antalya'dan gelen siz misiniz? evet. YouTuber'cı. Siz misiniz? Evet. Memnun oldum. Ben de. Biz de Denizli'de oturuyoruz. Ya yakınız. Antalya'ya geliyoruz. Bizim öğrencilerimiz var. Yani geliyoruz. Çok iyi. Tarihi saraydaki o Osmanlı dönemindeki hemen saraydaki motifler burada da var. Yani mimari bir şey. Şöyle menünün fiyatlarını göstereyim size. 26.000, 36.000, 39.000, 44.000, 49.000. Buranın fiyatları daha uygun. Evet. Bakın etli yemekler 55.000, 45.000, 50.000, 40.000, 40.000, 45.000. Çorba sipariş verdim. Çorbanın tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Fena değil. Afiyet olsun. Normal. Şimdi geldiğimiz yerde bir han ama bu sadece Yahudilere ait bir hanmış. Adı da Amber. Wow. Bu kısmı çok güzel. İşlemeleri çok iyi. Hemen Emevi Camii'nin yan tarafında çarşı var. Burada hediyelik eşyalar satıyorlar. Ben de buradan hatıra almak istiyorum. Şöyle tablolar var.
Antikacı bu. Eski paralar var. Şurada ne var göstereyim size. Eski paralar. Fotoğraflı olan var mı diye bakıyorum ama yok. Şurada şöyle şekerlemeler var. Burada tesbihler var. Bakın şimdi bir mağazaya girdim. Bu sedef işlemeleri. Şöyle kutuda var. Çok güzel. Bakın Şam yazanı da var. Ay çok güzelmiş. Şu şekilde. Eşket. Burada dikkatimi çeken geleneksel etekler var. Bakın. Şurada da şu şekilde. YouTube. Şurada yüzükler var. Doğal taşlar. Wow, şurada sürme damlıklar çok güzel. Bu da bakın. Bu şekilde desenli. Şöyle bir yer. Burayı tabii kırıp dökmeden girersem çok dar. Doğal taşlar This var. one is stone, bracelet, necklace stone. This one, coral, turquoise. Original. Onlar da turkuaz diyor. Yani aslında Türklerden gelmiş bu. Bunun orijinal adı aslında Firuze. Türkler This one turkuaz is der. bracelet. Ay şu taşın rengi çok hoş. This one stone. Burada geleneksel motifte kilimler var. This one handmade. Bakın şu motifler Türk motifleri, şu desen. This one handmade. Bakın bu da el işlemesi. İsmi? Oton harit, silk and oton. Şuna bakar mısınız? Bakın ilgimi çeken yer burası. Şu işlemeler müthiş ya. Bayıldım. Bakın sedefleri. İçeride de var bu kutulardan. Selamünaleyküm. Aa, şuna bayıldım. Wow. Wow. Eşkent. Yani one minute. Fiyatlar çok uygun. Aha. 16 dolar şu. 100 dolar. O mu 100 dolar? Sence annemin ne almalı? Ben böyle bir kutu alacağım. Modeline bakacağım. Bayıldım şunlara ya, kocaman. small. I need one for my... Fiyatlar çok iyi. 16 dolar bunlar. Ay bunlar 60 dolar. This is here. Şuna bayıldım. 150, about $15. Okay. Because I want Şunu white. alabilir No, miyim? no. Şuradaki tepsilere de bayıldım.
Burada telefon kılıfları var. Bakın Filistin, Suriye. Başka yerlerde başka ülkelerin bayrakları olanları da vardı. Şurada çok minicik bir dükkan var. Ufacık. Burada bakın Türk oyuncuların fotoğrafları var. Şurada şöyle bir içecek içiyorlar. Limondan yapılan. Ha, bakla bu. Şu şekilde. Burada mispaklar var. Bu şekilde. Bismillah ve semmeyna ve alel nebi salleyna. Ayya at'am 15,000. Burada resimler var. Ay, çok güzel. وين؟ قدام عزالي هاي بس قدام شوي. Burada da şekerlemeler var. Baharatlar. Bu sefer öne bindim daha iyi görüntü çekmek için. إذا معك تليفون بتحبي أغاني فيها في يلا Okey. يلا أوكي iPhone. آيفون لا Evet, Şam'ı son sürpriz olarak böyle turumuzun son gününde Özgürlük Meydanı'na kadar bütün şehri gezmiş olacağız. Bugüne kadar aslında 2011 savaş öncesi gelenler Küba'ya nasıl gittiklerinde klasik arabalara biniyorlarsa burada da bu tür geziler çok modaydı. Ama savaştan sonra hiç kimse buraya gelmedi. Ve biz savaştan önceki turlarımızda bu güzel gezi yapardık. Herkes bayılırdı. Size son sürpriz olarak klasik geziler turu ayarladık. Burada da Mr. Fadi sağ olsun çok uğraştı bu arabaları bir araya getirebilmek için. Mr. Fadi'ye evet, bir alkış alalım. Evet. Şükran. Biraz sonra inşallah şehri klasik arabalarla, fosfoslarla gezeceğiz ve Özgürlük Meydanı'nda Suriye kurtulduğu zaman şu an hala orada bir heyecan, sevinç var. Orada sonlandırıp inşallah Suriyeli kardeşlerimizle burada vedalaşıp bir sonraki turumuza yeniden gelmiş olacağız. Evet, ben bu arabayı seçiyorum. Çok heyecanlı. Taking photo? Hello. Video. Welcome to Syria. We are Volkswagen Club and we are old school club Syria. We own a vintage car, many of classic American car and the German car like Volkswagen. Welcome to Syria. Syria is very much better. Thank you. Welcome. لأن هلا أنت ترتاح وأنا أبطل الدركسيون.
Şimdi Özgürlük Meydanı'na geldik. Buradaki insanlar savaşın bitmesini kutluyorlar. Hepsi Türkçe biliyor. Diyor ki ben Türkmenim, ben Türkmenim. O geldi orada diyor ki Arap'tı bu diyor. O diyor ki kim Arap, ben mi Arap, sen Arapsın diyor. Çelişiyorlar. Maşallah haber değil. Orada geldim. يا محمد رياض Vastet Ferdi. Mutfak kısmı açık. Şimdi bakın, şöyle içinde et var, tahin, yoğurt var. Şöyle bir yemek. Patlıcan dolması gibi bir şey. Şükran. Sıcacık ekmek. 70 yıldır aynı yerinde ve Mustafa her şey çok özenle yapar yemeklerini. Yorumlarınızı alacağım. Bu restoranda şöyle bir kültür varmış. Çalışanlar buraya gelen misafirlerin yani elleriyle yemekleri onlara yediriyorlarmış. Böyle bir şey varmış. Bizim rehberimiz istememiş. Böyle bir şey yapmanıza gerek yok demiş. Onlarda böyle bir kültür varmış. Ana yemek gelene kadar doyuyoruz zaten. Şöyle bir içli köfte var ama içinde et yok. Böyle yeşillik var. İçi tamamen yeşillik. Biz Samsun'da kaldırıyak diye bir yeşillik biliyoruz. Her yerde aynı isimle geçmeyebilir. O bu. Tadı güzel. Acaba bu ne ki? Nohut var, et var, bulgur var. Şam'da görülmesi gereken çok yer var. Biz açık olan yerleri ziyaret ettik. Size de aktarmaya çalıştım. Normalde rehberimiz Sednaya hapishanesine de bizi götürecekti. Ama şu dönemde bayram döneminde kapatılmış. Ama normalde böyle açıkmış. İsteyen girebiliyormuş. Ama şu an bir düzenleme getireceklermiş, öyle herkes elini kolunu sallayarak artık giremeyecek sanırım. Öyle yani çok gitmek isterdim, size göstermek isterdim ama maalesef geldiğimiz dönemden ötürü gidemedik. Bu şekilde. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.